Hepinize merhabalar. Merdiye Yeker ben. Bildiğiniz gibi sosyoloji bölümü mezunuyum. Sonrasında da şu an itibariyle yaklaşık 18 senedir insan kaynaklarının neredeyse her rolünü deneyimlediğim bir iş hayatım var. Şu ana kadar olan videolarıma bir göz attığınızda görmüşsünüzdür ki yoğunlukla iş hayatına yeni atılacak olan gençler için içerikler oluşturmaya ve iş hayatında olan kişiler için de fikir vermeye çalışıyorum. Çünkü bu durumu bizler yaşadık. Konularımı ise şu an sizin yerinize kendimi koyduğumda ben hangi bilgileri araştırırdım dediğimde buluyorum. Sonrasında da sizden gelen olumlu cevaplar da açıkçası benim YouTuber yolculuğundaki tek motivasyon kaynağım oluyor. Bu videomda da sosyoloji bölümü mezunu olmanın insan kaynaklarındaki olumlu etkilerini anlatmak istiyorum. Bunu anlatırken çok fazla teorik kelimeler kullanmayıp sadeleştirip anlatmaya çalışacağım. Konuya başlamadan önce şöyle bir anımı ve düşüncemi de paylaşmak isterim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde okurken konuşmacılar gelirdi veya mezun olduktan sonra ne yapacağımıza dair konuların konuşulduğu seminerlere giderdim. Orada sosyoloji bölümü mezunu olan farklı mesleklerden profesyonel ve yetkin isimlerin konuk olduğunu fark ettim. Bu arada tabii ki de muhteşem bir eğitim alma imkanı bulduğum Mimar Sinan Üniversitesi'nin yeri bende çok özeldir. Bunu belirtmeden geçmek istemem. O zamanlarda somut, belirgin bir çıkış yolu ararken karşınızda buradan mezun olduktan sonra şu bölümde çalışabilirsiniz gibi net bir cümle duymayı bekliyorsunuz. Baskın beklentiniz bu yönde oluyor. Kaldı ki şu anda üniversiteden arkadaşlarım çok geniş meslek yelpazelerinin bir rengi olan çok değerli isimler. Ama size şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce bu bölümü kendinizi keşfetmek için, yaşadığınız dünyanın farkına varmak için, kişisel gelişiminiz için okuyorsunuz. Bu genel, soyut, muğlak bir anlam ifade etmesin sizde. Ben de aynı önyargıya düşmüştüm o zamanlar. Aslında çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Tam da o konuşmacıların demek istediğini kendi misyonumu bulmam gerekiyor dediğinde anladım. Çünkü hayatınızdaki doğru kararları, hayattaki amacınızı fark ettiğinizde, kendinizi tam olarak tanıdığınızda, ertesi gün sizi uyandıracak bir yaşama sevincinizi bulduğunuzda alırsınız. Sosyolojide sınavlarda veya projelerde spesifik cevaplar yoktur. O gün o cevabı siz oluşturursunuz muhakeme yeteneğinizle. Konuyu sindirip, kendi bakış açınızla konuyu genişletip, besleyip, ilişkilendirirseniz, yorumlayabilirseniz ve ancak bu yeteneği kazanırsanız mezun olursunuz. Tıpkı bu bölümden mezun olunca ne olunurun mutlak bir cevabı olmadığı gibi. Mutlak bir cevabı yok çünkü cevap sizde. Yolculuk sizin yolculuğunuz. Bu nedenle mezun olunca ne istediğinizi bilen olursunuz. Sosyoloji bunu keşfetmeniz için birçok disiplinden bakış açılarını sağlıyor ki sizin yolunuzu bulmada hangi konular gerekliyse o konuda bütün veriyi toplamaya başlayın diye. Muhakeme yeteneğinizi geliştiriyor ki gerektiğinde verileri kendi bakış açınızda işleyebilin diye. Ve dahası derya deniz hayran olması bir disiplin. Aslında bilgi her yerde. Sosyolojiyle ilgili bilgiyi birçok kaynaktan bulabilirsiniz. İnsan kaynaklarında çalışmayla ilgili gerekli bilgiyi de keza ben dahil birçok değerli meslektaşımın kaynaklarından ve çalışmalarından edinebilirsiniz. Ben bu videoda sosyoloji bölümünün insan kaynaklarına olan olumlu etkisini iş deneyimle yorum katarak yaşayan birisinden öğrenmek isterseniz nasıl yardımcı olabilirim diye bilgi vermek maksatlı çekiyorum. Başlayalım o zaman. Sosyoloji, insanlar arasındaki etkileşim sürecinin ve nedenlerini içeren bir alandır. Çok kritik ve karmaşık olan sosyal sorunlar ve olgular sosyoloji incelendiğinde iyi anlaşılabilir. İnsanlığın davranışı sosyolojinin konusu olan çeşitli durumlarda değişir. Farklı sosyal yapı grupları, organizasyonlar, topluluklar, sosyal kategoriler ve çeşitli sosyal kurumlar insan davranışını ve eylemlerini etkiler ve onlara çeşitli şekiller ve durumlarda fırsatlar sunar. Sosyoloji bu yolları inceler. İnsanoğlu doğası gereği farklı sosyal, dini ve kültürel faaliyetleri yürütmek için gruplar, organizasyonlar ve toplumlar halinde bir araya gelmektedir. Sosyoloji, insanın bu sosyal yönünü inceler. Tarihi, ekonomik, psikolojik, siyaset bilimi, antropoloji gibi farklı sosyal disiplinler sosyoloji çalışmalarına katkıda bulunur. Bu nedenle çok çeşitli konu ve akademik alanlarla ilgilenen öğrenciler kariyer konusu olarak sosyolojiyi tercih edebilirler. Sosyoloji mezunlarının sahip olduğu beceri seti. Bir sosyoloğun sahip olması gereken temel beceriler düşünme, yaratma ve yardım etme becerisidir. Sosyolog doğa kanunlarını araştırma, inceleme ve anlama alışkanlığına sahip olmalıdır.
Bu özellik düşünme becerisinin kapsamına girer. Sosyolog araçlar yaratarak orijinal ve yaratıcı kalmalıdır. Bir sosyoloğun her zaman yardım etmesi ve hizmet etmesi ve diğer insanlara danışmanlık ve öğretme işini yapması gerektiği anlamına gelir. Bu üç temel becerinin yanı sıra bakalım daha hangi becerileri sahip olmaktadır. Verileri ve diğer bilgileri analiz etme yeteneği sosyologlar için gereklidir. Onlar tarafından yapılan teorileri incelemek için istatistiksel süreçleri de kullanırlar. Mevcut verilerden sonuç çıkarmak zorundadırlar. Yenilikçi bir zihne de sahip olmalıdırlar. Sosyologlar röportaj yapmak, meslektaşlarıyla işbirliği yapmak ve araştırma sonuçlarını kamuya sunmak görevlerini yerine getirmek durumundadırlar. Bunları yapabilmek için güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları gerekir. Anketler, gözlemler, röportajlar ve diğer kaynak araçlarından veri toplarlar. Araştırmanın tüm yönleri hakkında eleştirel düşünebilirler. Bir araştırma projesi tasarlamak onun işidir mesela. Toplum hakkında mantıklı sonuçlar çıkarabilmek için bilgi toplamak, işlemek ve analiz etmek de onun işidir. Sosyologlar sosyolojik problemleri inceleyip tanımlayabilmesi için de problem çözme becerilerine sahip olması gerekir. İyi yazma becerilerine de sahiptirler ve zaman zaman araştırma bulguları hakkında raporlar yazarlar. Yazılarının ifadeleri vardır. Herkesi ikna etme becerisine sahiptir. Farklı kültürleri anlama becerisine de sahiptir. Politika yapıcıları araştırma bulgularına dayanarak sosyolojik bulgular hakkında tartışır ve yönlendirir. Yöneticiler, eğitimciler, kanun yetkileri, politikacılar ve sosyal hizmet uzmanları sosyologların araştırma bulgularını kullanarak karmaşık sosyal sorunları çözen bir kamu politikası oluştururlar. Sosyologlar farklı insanlar ve kuruluşlar arasındaki davranışı, etkileşimi incelerler. Sosyal, dini, politik ve ekonomik grupların, organizasyonların ve kurumların farklı faaliyetlerini izlerler. Sosyoloğun zihni yeterince esnektir. Bu grupların ve etkileşimlerin kökenini ve büyümesini bulmak da onun görevidir. Bir metinden önemli noktaları belirleme yeteneğine sahiptir. Bir sosyolog araştırma yaparken ve kaynakları değerlendirirken uygun bir şüpheciliğe sahiptir. Tartışmalara aktif olarak katılmak ve gerekirse yönetme pratiğine sahiptir. Ek olarak fikir verme ve teoriler önerme yeteneğine de sahiptir. Kendisinin belirttiği fikirlere güvenir. Sonuçlardan önce istatistiksel araştırma yaparlar. Güçlü istatistiksel becerilerle uzun bir yol kat edebilirler. Peki neden İK alanında bir kariyer düşünmelisiniz? İletişim, sosyoloji, psikoloji, yönetim ekonomisi veya herhangi bir beşeri bilimler alanında uzmanlaşıyorsanız insan kaynakları alanındaki bir iş tam size göre olabilir. İnsan kaynakları yönetimi, insan etkileşimi, organizasyonların iç işleyişiyle ilgilenenler için harika bir kariyer seçimidir. Aynı zamanda sürekli büyüyen ve genellikle insan değer politikalarının uygulandığı ülkelerde kazançlı bir alandır. Ana dalınız ne olursa olsun İK uygulayıcılarının belirli bir beceri setine sahip olması gerektiğini açıklıyor Anthony Rayles. Rayles, başarılı bir İK uzmanı olmak için şunlara sahip olması gerektiğini söylüyor mesela. Becerikli, iyi bir iletişimci, çok görevli, analitik, yaklaşılabilir, stratejik olması gerekiyor. Strateji sosyoloji lisans dersinde bu becerilerin mükemmelleşmesi için zemin hazırlarken uzmanlık becerilerinde ek eğitim sizi insan kaynakları mesleğini hazırlamaya yardımcı olacaktır. İK çok geniş ve uzmanlaşabileceğiniz birçok alt disiplini var. Sosyolojik bibliografiye göre insan kaynakları yönetiminin özü genellikle mevcut ve gelecekteki organizasyon hedeflere ulaşmak, örgütsel üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek için bilinçli bir insan etkinliği olarak tanımlanır. İnsan kaynakları yönetimi, kuruluşun en değerli varlığının yönetimidir. Organizasyon üyeleri aracılığıyla istikrarlı bir rekabet avantajı elde eder. Bu nedenle yatırım yapacakları veya içsel değerlerini artıracakları değerli bir varlık olarak kabul edilirler. Her kuruluşun insan kaynaklarının başarılı bir şekilde yönetilmesi, en büyük ölçüde katkıda bulunmasının şart koşmaktadır. Ek olarak insan kaynaklarının ekonomik ve sosyal çıkarlarının ve ihtiyaçlarının kuruluşun ihtiyaçlarına eşit olması gerekmektedir. Sosyolojik bir perspektiften bakacak olursak, insan kaynaklarının kendine has özellikleri vardır. Bunları şu şekilde açıklayabilirim. İnsan kaynakları çok yapılıdır. Oldukça dinamiktir ve çok taraflı olarak organizasyonun iç ve dış faktörlerine bağlıdır. İnsan kaynakları son derece geniş bir bireysellik çeşitliliğiyle karakterize edilir. Bunlar farklı zihniyet, ilgi, tutum, yaş, kişilikler ve bunun gibi özellikler. İnsan kaynakları aynı anda yönetimin nesnesi ve konusudur.
Heterojen kökenli çok sayıda sosyal sürecin yönetimini gerektirir. Sosyolojik literatüre göre örgütlerdeki insan kaynakları yönetim kavramları ve modelleri sosyolojik önemi büyük olan iki ana grupta değerlendirilir. Klasik ve modern. Sosyolojinin insan kaynakları yönetimine yaptığı başlıca katkılar şu şekilde özetlenebilir. Endüstriyel toplumun değerlerini teyit etmek, yeni bir iş yerinde, organizasyonda veya meslekte gerek teknik bilgi gerekse sosyal becerilere ihtiyaç duyan sadece ekonomik bir birey değil, sosyal bir birey olarak insan fikrinin geliştirilmesini sağlamak. Sosyal becerilere de ihtiyaç duyan yeni bir yönetici türünün tezini oluşturmak, birey-grup ilişkisinin analizini yapmak, gayri resmi yapı, gayri resmi ilişkiler, organizasyonun gayri resmi lideri gibi tezleri bireyin şirket sonuçları üzerindeki etkisini ödüllendirir ve ücretlendirme piyasa dinamiklerine göre belirlenir. Somutlaştırıyorum. Avrupa'da işletmeler her rolün yeteneklerini ve sorumluluklarına odaklanır ve buna göre ödüllendirilir. Başka ne gibi etkiler mesela? Sosyal sorunların çözümündeki yardımı. Farklı sorunların nedenleri ve bu sorunların olumsuz etkileri hakkında çalışır. Bu nedenle sosyoloji, insanların çatışmalardan kaçınmalarına yardımcı olan sorunları çözmenin farklı yollarını incelemelerine yardımcı olur. Çünkü bu insanların işbirliği yapmalarına neden oluyor. Farklı kültürlerin farkındalığı, insanların diğer kültürel etkileşime girdiklerinde yardımcı olan, farklı kültürleri tanımalarını sağlayan, kültürel etkileşimin düzenlenme ilkesini bilmemize yardımcı oluyor. Nasıl yaşayacağımızı bilmemize yardımcı olur. Bu da doğru davranmak, diğer insanlarla konuşmak ve toplum faaliyetlerine iyi katılım anlamına gelir. İyi bir politika sağlamaya yardımcı olur. Sosyolojiden dolayı iyi politikalar sağlamak için edindiğimiz bilgileri nasıl kullanabileceğimizi araştırır. Önce o yerde veya toplulukta karşılaşılan, meydan okuyan kişileri bilir ve çözebilecek ve toplumun gelişimine öncülük edebilecek politikayı sağlarlar. Kurum ilişkisini geliştirmeye yardımcı olur. Toplumdaki insanların işbirliğine ekonomik sektörde gelişmeye öncülük edebilir. Bu nedenle ben sosyolojik bakış açısına sahip olarak insan kaynaklarında çalışmanın çok olumlu etkisini gördüm. Pozisyonunuzun mertebesi artınca ücret yönetimi gibi işlerle, sayısal işlemlerle çok haşır neşir olacağınız için artı bir işletme bilgisinin gerekliliğini hissettiğimden dolayı MBA yapmıştım. Bunu da iletmek isterim. Kariyer yolunuz açık olsun.